Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık ve çok kolay motif modelini çalışacağız. Uzun zamandır tekli motif çalışmıyorduk. Bu motifi görünce dedim ki motif paylaşma zamanı geldi Papatya ve gerçekten çok beğendim. Şöyle farklı renklerde ördüm. Elimde olan fazladan koton iplerle ördüm. Ve şöyle ebruli bir ipim var. İçine ebruli iplerimi karıştırdım. Sizler de elinizde fazladan olan koton iplerle yapabilirsiniz. Ve diğer iplerle de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Hemen tığ numaramı göstermek istiyorum. 2.50 milimlik tığ ile ördüm. Sizler elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Bu modelle neler yapabiliriz? Bu modelle çok güzel yelek, bluz, çanta, sizler ne istiyorsanız motiflerle ne yapılabiliyorsa onu rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet, isterseniz bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz ve bizim kanallarımız beğeni ve de yorumlarla ilerliyor. Eğer benim de ilerlememi, bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar muhakkak bu videoların altına, seyrettiğiniz benim videolarımın altına yorum yazmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli çünkü diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet, öncelikle sihirli halkamla başlıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Tığımı halkanın içinden geçirip 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. 2 ilmek kapatarak kapattım. 1-2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Halkamın içine battım. 2 ilmek kapattım. İkisi tığımda. Tekrar ilmek alıp battım. 2 ilmek kapattım. Aynı anda 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. 2 zincir arada. 2 ilmek aldım. İkisi tığımda. Tığın başını doladım. Battım. 2 ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda topluyorum. 2 zincir ve bunu 8 defa tekrarlıyorum. 3 ilmeği topladım. 2 tane zincir. Bakın. 1, 2, 3, 4 oldu. 4 tane daha yapacağız. 2 zincirimi çektim ve yavaş bir şekilde yapmaya çalışıyorum. 2 ilmek çektim. 2 ilmek çektim. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda topluyorum. Bu şekilde toplamda 8 tane yapıp dönüyorum. Evet, toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanem oldu. 2 zincir çekiyorum. Ve bakın şurada ilk yaptığım trabzanların tam tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Sihirli halkamın ipinden tutup ortayı iyice küçültüyorum. Daha sonra şuradaki herhangi bir ilmeğe battım. İlmeğimi bir düğüm atıyorum ve şöyle saklıyorum ilmeğimi çözülmemesi için. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben çok uzatmayayım. Evet, ilk sıramı bu şekilde yaptım ve şöyle krem ipime geçmek istiyorum. İpime bir düğüm atıyorum. Herhangi bir şöyle 2 zincirlik bölüme battım. Sık iğne ile kapattım. Artık iplerimi şöyle arkada yürüteceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı yere batıyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. Şöyle şuraya üçgen bir yuva yapmış oldum. Karşıya geçerken zincir çekmiyorum. Hemen karşıya geçip ikili trabzan yapıyorum.
1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa batıp şöyle ilmeklerimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Çok pardon. Zincir çekmeden karşı tarafa geçtim. İkili trabzan. 1 2 3 zincir ve aynı boşluğa batıp ilmeğimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Boşluğa battım. İkili trabzan. 1 2 3 zincir, aynı yere batırıp ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıramın sonuna geldim. Şöyle göstermek istiyorum. Burada hiç zincir çekmiyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Hemen şöyle arkasını çeviriyorum. Bakın zaten iplerimizi sakladığımız için bu şekilde kesip temizleyebilirim. Gözümüze batmasın örerken. Evet. Şimdi tekrar batik ipimi alıyorum. Bir düğüm attım ve 3 zincirlik yere batıp bir sık iğne yapıyorum. Şöyle sık iğne ile başladım. Arkadan ipimi yürüteceğim tekrar. Tığın başını doladım ve 2 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Aynı boşluğa bir tane sık iğne. Şöyle. Arada bir zincirim var. Tığın başını almadan boşluğa batıyorum. Öncelikle sık iğne ile başlıyorum. Sık iğne ile bitireceğim. Sık iğnemi yaptım. 2 tane ikili trabzan. Bir zincir. 2 tane ikili trabzan. Aynı yere batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir zincir. Hemen önümdeki boşluğa battım. Sık iğne. 2 tane ikili trabzan. Bir zincir. 2 tane ikili trabzan. Aynı yere batıp bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir ve karşıya geçip bir sık iğne. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum burada. Ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Tekrar krem ipime geçeceğim. Artık kremle devam edeceğiz. Ebruli iple işimiz bitti. Batik diyorum ama batik ip değil arkadaşlar. Ebruli ip. Evet. Şöyle hemen şuradan göstermek istiyorum. Tekrar çözeceğim. Bakın burada bir zincirlik bölümüm var. Hemen oraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 tane zincirim var. Tığın başını doladım. Hemen bakın şuraya batıyorum. Battım. İlmeği uzattım. Önce bir, sonra 2, 2, üçlü trabzan yaptım. 2 zincir, bir zincirlik bölüme batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. 2 zincir. Tığın başını doladım. Yine bakın buradaki beyaz bölüme batıyorum. Önce bir, sonra 2, 2 üçlü trabzanımı yaptım.
Buraya hemen köşe yapıyorum. 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Tekrar aynı yere batıp önce 1, sonra 2 ilmek çekip üçlü trabzan yaptım ve ilk köşemi yapmış oldum. 2 zincir, hemen tek zincirlik bölüme battım, sık iğne, 1 2 zincir, tığın başını doluyorum. Bakın tam ortaya battım, üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir, sık iğne, 2 zincir ve buraya yine bir köşe yapıyorum. Üçlü trabzanımı yaptım. 3 zincir, tekrar aynı bölüme batıp üçlü trabzan. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, köşe 2 tane, şöyle kırmızıları sayıyorum. Model atladıktan sonra anlıyoruz ki ikinci köşeyi yapacağız. Bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar, köşelerimi tamamladım. Gördüğünüz gibi 4 tane köşem var. Son olarak 2 zincir çekiyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Burada ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum ve hemen dibine batıp bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra boşluğa batıyorum. 2 tane sık iğne. Üçlü trabzan tepesine batıyorum, bir tane. Boşluğa 2 tane. Sık iğne tepesine bir tane. Boşluğa 2 tane. Üçlü trabzan tepesine bir tane. Köşeye geldim. Köşede 2 tane sık iğne, 2 zincir ve aynı bölüme 2 tane sık iğne yapıyorum. Burada yine üçlü trabzan tepesine 1, boşluğa 2, sık iğne tepesine 1, boşluğa 2, üçlü trabzan tepesine 1, boşluğa 2, sık iğne tepesine 1, boşluğa 2, üçlü trabzan tepesine 1 ve yine köşeye geldim. 2 tane sık iğne, 2 zincir, aynı bölüme batıyorum. 2 tane sık iğne ve hemen yanındaki üçlü trabzan tepesine bir tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna gelmek üzereyim. Köşemi bitirdim. Boşluğa 2 tane sık iğne yapıyorum ve ilk yaptığım sık iğnenin tepesine battım. Şöyle kaydırmayla kapattım. Hemen şöyle şu güzelliği sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi 1 2 3 zincir çektim ve tüm sık iğne tepelerine birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde tek tek batarak, çok fazla hızlı ördüğümü düşünüyorsanız arkadaşlar videoyu yavaşlatabilirsiniz. Burada çok önemli bir şey yapmadığım için veya farklı bir şey yapmadığım için hızlı örmeyi tercih ediyorum. Bildiğimiz ikili trabzan ve her bir sık iğne tepesine birer tane ikili trabzan yaptığım için biraz elimi hızlandırdım. Bazı arkadaşlar eliniz çok hızlı diyor. Normal örüşümü görseniz demek ki. Yani bu benim en ağır örüşüm gerçekten. Evet, bakın burada 2 zincirlik bölüme geldik. Tığ başını doluyorum. Burada üçlü trabzan da yapabilirsiniz. İkili trabzan da, ben burada üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tığ başını doladım. Tekrar köşeye battım. Bir tane üçlü trabzan. Daha sonra her bir sık iğne tepesine
ikili trabzan yaparak son sıramı da bitireceğim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Çok şık oldu. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, sıranın sonuna gelmek üzereyim. Sonuncu ikili trabzanımı yapıyorum. İlmeğimi uzatıyorum ve bakın, birinci değil, hemen şu ikinci trabzanın arkadan tepesine battım. Şu ilmeği içinden geçiriyorum. Arkasını çevirdim. Bir zincir çekiyorum. Çok sıkıştırmıyorum. Şöyle büzülmeyecek şekilde bir zincir daha çektim. İpimi kesiyorum ve motifimi bitiriyorum. Daha sonra şu ipimi aralarda yürüteceğim. Gördüğünüz gibi hiç ip kalıntısı yok. Genelde çoğu takipçim ip kesmeyi sevmiyor. Ama ip kesmeden motifler yapılınca şuradan uzun uzun ipler görünüyor. Ben onu hiç sevmiyorum arkadaşlar. Eğer astarlı bir çanta yapacaksanız evet, olabilir. Ama bir yelek, bluz gibi şeyler yapılacaksa asla kabul edemeyeceğim bir şey o benim. Yani şöyle uzun uzun ipler olmaması lazım. Evet. Bu şekilde motifimizi bitirdik. Birleştirme konusuna gelirsek arkadaşlar, birleştirmeyi dikerek yapabilirsiniz. Örerken birleştirerek dikebilirsiniz. Kaydırmalı yöntemle birleştirebilirsiniz. Birçok videomda birleştirme videolarım var. Onlara bakabilirsiniz. Zaten trabzanla ve sık iğne ile biten bütün motifler hemen hemen aynı şekilde birleştiriliyor. Evet arkadaşlar, bugünlük bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.